Doktor Hakan Klinik'ten herkese selamlar. Bugün yine daha öncesinde Doktor Hakan Klinik'e saç ektirmiş danışanlarımızla buluştuğumuz, onların süreçlerini kendilerinden dinlediğimiz serimizde Haşim Bey bizlerle. Evet. Bundan yaklaşık 8-9 ay önce Evet. Haşim Bey Doktor Hakan Klinik'i tercih etmişti. O süreci kendisinden dinleyeceğiz. Normalde de bu tarafta, bu koltukta bir Hakan Hoca'yı görmeye alışkınsınız. Bir taraftan klinikte tabii işlemler de devam ediyor. Hakan Hocamız şu an işlemde. Dolayısıyla bugünlük onun yerine ben görüşüyor olacağım. Haşim Bey, hoş geldiniz tekrardan bu arada. Siz önce kısaca bir bahsedin. Sizin süreç nasıl başladı, nasıl Doktor Hakan Klinik'i buldunuz? Şöyle söyleyeyim, saçlarım çok dökülmüştü. Zaten saçlarımdan hiç memnun değildim. Sonrasında bir arayışa girdim. Birçok yeri araştırdım. Sonrasında bir arkadaşım size saç ektirmiş ve onu gördüm. Evet. Kendisine sordum ve ben de çok beğendim. O da burayı tavsiye etti. Ben de buraya geldim, sizle görüştüm. Sonrasında nasıl bir şey çıkacağını merak ediyordum. Siz beni çok bu konuda rahatlattınız. Evet, ben de sizin o kliniğe ilk geldiğiniz gün tabii şimdi çok Aynen. net hatırlıyorum o görüşmeyi. Evet. Biraz kaygılıydınız tabii, acaba aynen nasıl öyle. olur mu, olmaz mı? Sonrasında yani şu bölgelerden çok tereddüt ediyordum ve o bölgelerin kapanması beni çok memnun etti. Ve çok da memnunum. Evet, ben şeyi hatırlıyorum, sizin ilk geldiğinizdeki hani şeyiniz, en önemli arayışlarınızdan birisi böyle çok, acaba bu iş doğal olur mu? Hani Evet. yani yaptırmasam acaba daha mı iyi, yaptırsam pişman olur muyum gibi bir şeyiniz çok net aklımda kalmış. Evet, aynı şeyleri düşünüyordum. Sonrasında bu arkadaşımın saçlarını gördükten sonra zaten Evet. kararımı vermiştim. O arkadaşı da hatırlıyorum Evet. zaten. Onun sonuçları da çok iyiydi. Ve benim için ilk öncelik doğallıktı zaten. Onu da size çok irdeledim. Evet, Bu tabii. konuda aynen öyle. Tabii ki. Bu sonuçlardan da çok memnunum ve herkese de tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de tabii ki çok memnunum sizin sonuçlarınızdan. Şöyle baktığım zaman. Yani işte benim de aklımda kalan en çok şey olmuştu. Sizin orada yani doğal olmayacaksa bu işi yapmasak ben Evet. daha memnun biri olabilirim. Hani bunu bana açıkça söyleyin demiştiniz, onu hatırlıyorum. Biz de Zaten birkaç örnek göstermiştik. Siz beni bu konuda rahatlatmasaydınız bu işlem olmazdı. Evet. Size güvendim ve güvenimi de çıkarmadınız. Teşekkürler. Bu arada ben Haşim Bey de buraya geldiğinde bugün de İstanbul'da hava biraz yağmurlu. Saçları aslında biraz ıslaktı, biz burada tabii onu Evet. tekrar bir saçlarını yıkadık, fön çektik, daha böyle çekime uygun bir hale getirdik. Doğru. Ama yani ben açıkçası o buraya ilk geldiğiniz o ıslak hali bile beni çok memnun etmiş. Çünkü ıslak saç her zaman daha böyle tabii seyrek gözükür yani doğal olarak, ya da çok yoğun güneşin altında olduğunda. Ben şöyle söyleyeyim, saçlarımın ıslak halinden de memnunum, Evet. kuru halinden de memnunum. İşte ben de çok memnunum. Ya hatta sizden de rica ettim bu röportaj öncesinde. Yani videonun sonunda şöyle tekrar Evet. saçları şöyle bir ıslatsam, hani bir de o haliyle Tabii nasıl hem bir isterseniz. sonrasında fotoğraflarınızı da alırız. Olur. Ya çünkü ıslak saç her zaman işte tabii ki kapatıcılık anlamında daha zordur yani. Zor, evet. Ama o hali bile çok iyiydi. Bence bir saç ekimi anlamında o yüzden doğallık bir tarafta, kapatıcılık anlamında da çok iyi sonuç almışız. Ben de çok memnunum. Evet, ben de çok memnunum. Bu konuda size teşekkür ediyorum. Güvenimi hiç boşa çıkarmadınız, harikasınız. Biz teşekkür ederiz. O zaman müsaadenizle ben şimdi o bahsettiğim Tamam. şeyi de yapayım. Olur. Bir de o haliyle göstermeye çalışalım Tabii. izleyenlerimize. Şöyle hafif ıslatacağım. Sonra bir de tarayacağım saçınızı. Evet, yani ıslak saç dediğimiz gibi her zaman tabii, ya da çok yoğun güneşin altındaki bir saç her zaman kapatıcılığı daha zordur, ama yani biz de hep mesela saç ektiren kişilere şey deriz, yani işte saçları kuru şey yapın, işte çok fazla yağlanmasın, hani yağlanınca şey olur, ama mesela ben size şimdi tekrar bakıyorum, ıslakken daha güzel oluyor mesela, yani hani kuru halinden bile daha güzel oluyor. Evet. Wax'la sürebiliyorum. Evet, onu Bu da şekilde de sürüyorsunuz. duruyor. Böyle seviyorum. Vallahi o zaman ıslak kuru her türlü Evet. güzel oldu diyebiliriz. çok Şimdi memnunum. Çok müsaadenizle teşekkür bu ederim. ıslak fotoğrafları da çekeceğiz, çünkü belki izleyenler videodan çok net de göremiyor olabilirler. Onu biz videoya bir şekilde İzleyenlere ekleriz. buradan söylüyorum, gönül rahatlığıyla Hakan Kliniği seçebilirsiniz. Çok teşekkürler. O zaman bu serimizin de sonuna gelmiş olalım. Haşim Bey işte sanıyorum
8-9 ay önce bizde. Bu arada işlem detaylarından da bahsedelim çünkü fotoğraflarınızı göstereceğiz, unuttum. 4600 greft 4600. ekilmişti. Evet. Aslında tepe bölgesine çok çalışmamıştık yani. Oraya biraz beklediğimizden fazla çıkınca sayı, Aynen öyle. değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Doğru. Biraz Yani ekmiştik. şu bölgelerdeydi. Daha çok ön ve orta bölge Orta bölge çalışmıştık. ama sonrasında beklenenden fazla çıktığı için arka bölgeye Evet. de çalışılmış oldu. Çalışmış Benim oldu. için çok güzel oldu. Orada da tabii 1-2 ton böyle bir kapatıcılık açıkçası sağlandı. Evet, 8-9 ay önce 4600 grefle Haşim Bey'e bir işlem yapmıştık. Bugün artık sonuç fotoğraflarını çekmeye geldi kendisi. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Artık süreç tamamlandı diyebiliriz. Sizlerle de kendi serüvenini kendisi sağ olsun paylaştı. Biz de fotoğraflarla o süreci desteklemiş olacağız. Bir sonraki yine serimizin başka bir bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.